Turist olmadığını anlamanız lazım. Yani. You might want to bring some others, all right? How many of your, I guess, soldiers can you bring with you? Asker getirin diyor bu adam için. Kazım bizzat kendisi geliyor intikam için. Herkese merhabalar, DT TV'ye hoş geldiniz. Ben Ögün. Bugün beraber Nobody ikinci film seyredeceğiz. İlk film kanalda yok. Bunu belirteyim şimdiden. İlk filmi çünkü ben yıllar önce, yani ilk çıktığında kendim seyretmiştim. Çünkü ilk çıktığında bayağı bir popüler olmuştu. Bir sahne sanatı, bir otobüs sahne sanatı bayağı bir popüler olmuştu. Ben o yüzden merak ettim nasıl bir şey diye. Hem baş karakter Bob Odenkirk isminde bir oyuncumuz. Bu oyuncu Breaking Bad'de Saul karakterini canlandırıyor. Buradan çok büyük bir popülerliği var. Çok büyük bir kitlesi var. Hatta sonra kendisi çıktı Better Call Saul diye. Better Call Saul'un sadece bir sezonunu seyrettim. Better Call Saul'u hatta beraber seyredeceğiz kesinlikle. Çünkü bir sezon seyrettim ama güzeldi, beğenmiştim de devamda edecektim. Fakat bir şeyler çıktı. Devam edemedim. Ama devam edeceğiz. Beraber hatta kanalda seyredeceğiz Better Call Saul'u. Nobody ikinci filmdeyiz. İlk film, yani en azından nasıl bir şey olduğunu anlatayım. Belki ilk filmi seyretmeyenler için. İlk filmi seyredin bu arada. Açın seyredin. Daha çok karakterimiz eski asker, böyle John Wick tarzı bir dövüşün fakat hala hayatına dönmüş bir karakterimiz. Yani bu tarz aslında içerikleri görmüştük. Birkaç tane böyle film var. Birkaç tane değil, bayağı böyle bir film var. Sevdikleri ve ailesi için işte eski hayatını bırakıp da böyle bu komando bir asker hayatını ya da böyle tetikçi hayatını bırakıp da normal bir hayata geçiş yapan fakat bir şeyler çıktı tekrardan eskiden olduğu gibi olması gereken film konsepti. Bunu daha önce görmüştük fakat yine görmek güzel yani. Tutan bir şey, tutan bir tarif tekrar tutmaya da devam ediyor. Bakalım ikinci filmde neler olacak. Başlayalım. İyi seyirler dilerim. Ne böyle dayak yemiş kanlı bir başlangıç. Herhalde bu şu an filmin sonunda gösteriyor olabilir bu arada. İlk filmde sanırsam böyle başlamıştı değil mi ya? Sanki bir sorgu odasındaydı, böyle dayak yemiş haldeydi. İlk filmde mi böyle başlamıştı? Bayağı bir dayak yemiş bir de. Bu kolundaki dövmesi, bu arada bunu hatırladım, özel bir şeydi. Poker dövmesi vardı kolunda. Bunu tanıyıp da işte insanlar çok tehlikeli birisi olduğunu falan anımsıyordu. Bazı kişiler, veteranlar falan. Who the fuck are you two? Siz kimsiniz öyle? Nobody. Evet, Nobody 2. Güzel. Pazartesi günü. Aynen dediğimiz gibi işte filmin sonunu gösterdik. Şu anda filmin başına göreceğiz. Filmin sonunda bayağı bir dayak yiyeceğiz belli yani. Günler geçiyor. Ne oluyor ama bir problem var. Ailevi sanırsam bir problem var sanırsam. Okey, eski işine geri dönmüş. Ve bundan sanırsam eşi memnun değil. John Wick havaları. Artık yani John Wick o kadar büyük bir hava yakaladı ki yani. Keanu Reeves o kadar büyük bir kıvılcım yakaladı ki. Ya tabii ki de bu tarz suikastçı böyle insan şeyleri hep vardı. Böyle dövüş stilleriyle silah kullanımı falan, o tarz birleştirme olayları başka filmlerde de vardı. Ama Keanu Reeves o kadar çıtayı yukarı çıkarttı ki John Wick filmiyle. Artık her şey John Wick havası diyorum. Benim için. Karısına cevap bile yazamıyor kanlı ellerinden dolayı. Düşünüyor. Dert ettiği şey şu an. Birisini öldürdü ama dert ettiği şey karısına ne yazacağı. Evet, belli ailevi problemler de var yani iş hayatıyla. Yes, will be late, don't wait. Oh, we need to talk. Konuşmamız lazım diyor eşi. Yazamadı bile. Okay, love you. Rahatladı. Vallahi o konuşmayı bekledi aslında. Bekliyordu. Çocuklar bile babasını hiç görmüyor belli. Hey babe. My friends are here. Okay, have a nice. Çocuklar bile artık işte görmeden geliyor adamı. Hey, hon. Okay, where's Brady? I want to hear about the game. Çıktı bile. Çocuğun nerede diye soruyor ama çıktı. All right, we should. Yani ailesiyle işte eskisi kadar vakit geçiremiyor belli. Damn it. Ve yapması gereken hala şeyler var. Çöpü de kaçırdı. Hiç böyle babasını görmezden geldiler. Bir tanesi sağa, bir tanesi sola gitti. Summer breaks in just a few days. And We should do something as a family. Güzel. Bak bu işte böyle en azından ailecek vakit geçirmek Today, I'll make a. için iyi bir fırsat. I have one assignment today,
Assignment, görev. Bunları duymak istemiyor eminim. The whole thing is planned out. Abi kadın evet duymak istemiyor belli. Bastı gitti. Ama vazgeçmek de istemek kocasından. Never mind. Evet, kadın sürekli içine atıyor. Söyleyemiyor da adam da onun farkında aslında az çok. Yani sıradan aile hayatı ile bu suikast hayatı uyumsuz bir kıvam. Adam tabii ki de ailesiyle yeterince vakit geçiremiyor ve bu sıradan her ailede yaşanılan bir olay aslında. Fakat ayrıyeten bu adam aynı zamanda bir yani katil diyebiliriz, yani bir suikastçı. Ve bunu kendi hayatına bağlaması, bilmiyorum. Kadının böyle bir şeye okey vermesi bile garip yani aslında. Başından beri ve belki de bu konuyu da içine atıyor olabilir. Ya da bizimle belki de bu konuyu hiç dert etmeyip de bizimle daha fazla vakit geçirmelisini de düşünebilir. Bu siyahi adamı biliyorum. Bu siyahi adam, yani bir sürü filmde aslında gördüm ama yani hiçbirisinin aklımda değil. You guys having fun at the convention? Asshole. Biraz daha kanlanmış adam. Fucking convention. Oo, hazırlıklılarmışlar, seni bekliyorlarmış. Okey. Köşede de adam seyrediyor yani. Arıyor. Telefonu kafasına geçirdim. Hayır. Bütün dişleri de... Olduğum yerinde olmak istemezdim. Bütün dişleri üstüne gitti. Üstüne döküldü. Kart aldı ama. Silah. Oha. Tek eliyle söktü silahı. Straightforward snatch. Yeah. Until the Corsicans showed up with Uzi. Oo, Uzi'ler de varmış. Daha bitmemiş yani iş. No, they had MP7s. Oo, Well, we always suspected there might be another interested party. başka bir grup Only one? bekliyorlarmış. Sadece daha başka kişiler de varmış. Wow. Yani bayağı zorlu bir görünüş. Bir zama ihtiyacım var diyor. Kemerle savaştık. Brazilians Brezilyalılar. with machetes. Palalı. Yani her türlü insan var yani. Oh my. Oh my. Zaman ihtiyacım var diyor abi. Para ver bize. Which brings Tamam. you 800 grand closer. Borcumuz var hala diyor. 8.000 doları. 30 million, give or take. Oha. 30 milyon dolar daha borcumuz mu var? Ne yaptın abi o kadar ya? Mission. I can't. Adam bırakmak istiyor ama nasıl bu kadar çok harç borçlandın? We very graciously paid on your behalf when you burned all the Russians. İlk filmde Rusların parasını yakmıştı. Bunun bedelini ödüyor şu an anladığınız kadarıyla. Yoksa büyük bir savaş çıkacak ve sadece kendisiyle ailesi etkilenecek büyük ihtimal. Yani bu adamlar aslında kendisini koruyorlar ve parasını sadece geliştiriyorlar. Ara vermek istiyorum diyor. Evet, bir tatil molası belki daha iyi gelebilir. Ya, tamam. Şu an tabii ki de bırakmak istiyor. Bırakmak istemesi de yani bu en doğru olur. Fakat borcu var. Borcunu da ödemesi lazım. Tamam, bu borcu ödenene kadar işine devam etmesi lazım. Bunu anlıyoruz. Bir sabır lazım anlaşılan bize. Bah. Yani iyi şansı bu yüzden demiş yani. Sen nereye gidersen git yine belayı bulacaksın diyor. Onun için senin için ara vermek gibi bir şey yok diyor. Aha, buldu. Ailesiyle tatile gitmek istiyordu. Nereye tatile gideceğini buldu. This summer, drive to Plummerville. Plummerville. In the middle of America and Yani güzel. Bir aile mekanına benziyor. Majestic Midway. Luna Park. Sanırsam burayı kan gövdeye getirecek burada. Şimdi neler olabileceğini düşünebiliyorum. Güzel gözüküyor. Aileyi heyecanlandırmaya çalışıyor. Kabul etsin diye.
Kadın da mutlu, çocuklar bile mutlu yani. Ulan diye sonunda bir şeyler yapabileceğiz. We're bringing Grandpa? We're bringing Grandpa? Oo, dedesini hatırlıyorum. Dedesi de bir suikastçıydı. This is gonna be the most fun. What happened to your eye? Maç işte. Maç sert geçti demişti ya. What game? Ulan kaçırdın mı maç? Right. Because on one vacation, one, Babası küçükken gittiği mekanmış. you know, make some memories for you. Evet, kendisine buna ihtiyacı var. Şu an evet mutlu bir ana ihtiyacı var ki devam etmesini sağlasın. Hello, lasagna. Cidden bu suikastçılık işinden bayağı bıkmış belli de kendisi. Ve bir molaya ihtiyacı var ailesiyle beraber. Ailesiyle işleri biraz uzatmaya ihtiyacı var. Evet, babası buydu. Babası bu arada çok iyi suikastçılığı, görmüştük bunu hatırlarsanız. Ve bu adamı çok seviyorum. Bu adam Back to the Future'da oynayan profesör. A cigar, secondhand smoke. Fransızdır. Çocuklarla beraber. No such thing. Kokunu alıyorlar. Kadın rahatsız. Evet, güzel. Şimdiden seveceğim gibi geliyor dedeyi. Güzel aile tatili. Dede var, çocuklar var. Anne baba. Evet, tam böyle ihtiyacı olan şey gibi geliyor şimdiden. Umarım ama mekan hala duruyordur bu arada. Araştırdı ama bence yalan söyledi. Ama duruyor gibi. Baksana panel gibi. Kasaba en azından panel gibi. We can all sleep in the old lodge. Eski kulübe. Güzel, sanki daha iyi olacak gibi geliyor. That's what I'm talking about. Vallahi çok iyi gözüküyor sanki. Ben beğendim. Bence çok otantik, böyle tam böyle havai havası var. Business gets done. Bence kadın da beğendi ya. Beğenmedin mi yoksa? I smells of cigars. Yine pro kokusu alıyor. And then we're all together. Kadın sadece şey memnun yani. Kocasıyla beraber olduğuna memnun. Ve bu güzel yani. Kapıyı çal. Adam hala yine de Pro'yu yakmış ya. Bir sal abicim. There's an incident. Water park's closed for the rest of the day. Kapalılar. Coupon? I'm out of here, kids. Checking out the old lodge. Bu evet, bu bayağı hayal kırıklığı. Su parkının kapalı olması. Yani tam buraya geliş amaçları buydu. Çocukluğunu görüyor. Sorry, I was just thinking. Polis rahatsız oldu. You know, it's not polite to eyeball the law. Yani niye, Allah Allah. Did I do something wrong? Yani çok takıntılı bir şey belli. Takıntılı bir şerif. Böyle kendisini göstermeye çalışıyor. Yeah, that's me. Hot dogs are ready. Yani bak, şunu anlarım. Yüzünde kavga izleri falan var ya. Onun için polis belki bir şeyden şüphelenmiş olup da böyle gözünün üstüne tutar. Bunu anlarım ama burada polis sanki burada en büyük benim gösterisi yapıyor sanki yani. In one place. Thanks, Mom. Evet, garip bir şerifti. Çocuğuyla da iletişim kurmaya çalışıyor. Yani şu an her aile ferdiyle birebir iletişim kurması lazım, belli. Çocuklarla özellikle hiç durum olmuyor. Have fun, you do. Come on. Abicim yani ya tabii ki böyle gentleman gibi davranmaya çalışıyor. Da yani direkt bildiğin hiç tanımadığın kızlara biletini verdin. Allah Allah. We're getting there. Güzel, kadın da memnun. Aha, bela çıkacak belli. Of, olay çıkacak yani ve o kadar... Evet, neden olay çıkacak belli oldu. Aynen, gidin yani. Sorun istemiyoruz burada. Yani yeni geldiğimiz yer. Okey, bu şeydi. Bu her yerde kamera var. Yani hiç böyle tamam, hiç anlıyoruz, kavga çıkartmak istiyorsun ama kavga gerek, her yerde kamera var. Çocuğuna şiddet uyguladı burada.
burada kameralar var dediyse eğer tamam bunu polise götür yani hiç tabii ki de buranın şerifi seni dinlemeyecek bilmem ne yapmayacak. Bu da ayrı bir konu ama ya kendisi çözecek tabii ki de ama. Aynen karısı anladı. Yani Allah adamın tam dediği şey oldu. Sen bu işi bırakamazsın falan dedi işte. Yani tatile gitsen sen bırakamayacaksın demişti. Ama nasıl mutlu baksana. Yani abi bunların hiçbirisine okey değiliz tabi. Ama tabii ki de seyretmesi çok tatmin edici. Oh bingo. Çünkü kocam kaç kişiyi dövdü yani. Suçlamayı yöneltmeniz lazımdı. Ah be. Kadın yani her şey mükemmel gidiyordu ya. It's instinctual. İçgüdüsel. Bende de var, sende de var diyor. İş hayatını başkalar... Ulan sen niye başkalarla hayatını? Ciddi misin? Yani şu an sen... Evet. Evet yani hiç örnek model değilsin şu an. No, it wasn't. Evet hata... yine o şerif. Büyük ihtimal. Evet. Başımıza bela atacak şerif. Sit your ass down. Baksana nasıl yani davranışlarıyla her şey böyle bizi sinir etmek için oluşturulmuş bir senaryo gibi. Bu adamın oturuşu bile. You're somebody. Damn right I am. Name's Wyatt Martin. Hmm. I run this town. Bu adamı biliyorum, bu adam birçok filmde girdim ve genellikle uyuşturucu kartellerini oluşturuyor. I didn't. Shut the fuck up. Aa, Was the kid at the arcade? oğlu Atari sonundaki çocuğun babası yani. O Atari sonunda artisan çocuğun babası. Bad daughter, and I lost it. Hmm. Tamam, dürüst davranma çocuğu yani. Ama bakalım bu adam pek birisi değil gibi yani. Sadece kendi derdini önemsiyor. Senin kızına ya da senin onunla olan şeyi önemsemiyor gibi geliyor. Get the boys together. Çocukları topla. I don't give a fuck what Wyatt says. Abi Get rid of him. bir de adam toplamak için Şerif diyor ki adam toplayın bunları döveceğiz falan gibisinden şey yapıyor şu an resmen Şerif. Abi ne oluyor ya? Yani nasıl bir yere düştük lan? Senin bulacağın kasabaya yani harbiden haç. Kadın da bu arada kesinlikle haklı yani. Ya tabii ki de senin de ilk günden olay çıkartman da yanlış haç ama yani tabii ki de kasaba da çok değişik bir yer. Sana örnek aldığı için agresifleşiyor çocuk da diyor. All right, it's over. Hayır hiçbir şey bitmez. İş çantanı da almış bir de. İş çantasında kim bilir neler hazır, evet. İş çantasını da almış yani. Tamam. Güzel. Harbiden. Tamam. Any wine. Silah bir şey yokmuş, tamam. Harika. Yani bir şey işe gelmemiş yani. Böyle bir kahve çıkartmaya gelmemiş buraya. Bu güzel. And the year. Tamam bu güzel. Evet bu doğru yolda olduğunu anlamına geliyor. Güzel, belki bir şeyleri düzeltir yani. Bunu kendisi de istemediğini en azından kadına anlatmaya çalışıyor. I knew you were dangerous. You were covered in blood. Yani kadın tanıştığınız andan beri biliyormuş aslında olayları. Tabii de yani kan içindeymiş adam da. Bunları kabul etmesi ayrı bir güzel. Yani seni olduğun haliyle kabul ediyor fakat yani... Yoksa kadın bir dakika. Kadın da mı acaba eski görevli de bütün görevleri falan bıraktı? Eski böyle suikastçı olup da görevleri falan bıraktı yani. Sakin aile hayatını yaşadı. Sadece kocasının aile hayatını yaşamasını istiyor. Belki öyle bir şey de dönebilir. Belki olabilir. Çünkü o atışlar biraz fazla dikkat çekti bizi. Polisin fotoğraf çektiğini falan gördü. Bir şeylerin ters gittiğini anladı. Is a military vehicle. More than Polisler ve başka siviller de geliyor. Bu sivilleri bize dövdürecek gibi. one kid. Sivilleri bize saldıracak gibi geliyor. Çocuklarını falan hepsini bindirdi. Kendisi binmeyecek. Kendisi çünkü başka kişi var. Churros with my macchiato. Evet, ben nesini söyleyeyim.
Evet. Olay çıkacağı belliydi. Hey, let's get this party started. Aile de geliyor. Ah. Hemen kavga çıkmasını bekliyoruz. Tabi bunu aileden uzakta kulaklarına taktılar, güzel. Bunu aileye yaklaştırmadan yapmamız da lazım. My family. Making memories. Yani konuşmaya çalışıyor neden? Konuşarak anlaşmaya çalışıyor. Bunlara gerek yok, evet. Understanding. Ama başladıkları güzel attı. Ah. Oha, bıçak falan da getir. Abi. Sadece şey değil bu arada. Bir dövelim gözünü oraltalım meselesi yok. Öldürmeye çalışıyorlar. Bu ne oğlum, bunlar yani Şerif şu an aslında katillerle çalıştığını falan da aslında belli etti. Burası nasıl bir kasaba lan? Abi bir insan belayı çekebilir ama bu kadar da olmaz yani. Direkt katil neredeyse nerede belalı insan varsa buluyor. Adam zarar vermemek için sopayı denize attı ama bıçakları var yani. Ya bu nasıl Şerif ya? Belli kasabada bir sıkıntılar var yani. Şerif bıçakla adamlar tuttu işte. Ve sol kol sağ koluna bıçaklı adamlar tutmasını söyleyip işte bıçaklı adamlar tutuyor ve öldürmeye çalışıyorlar yani. Sadece bir aile babasını, hiç tanımıyorlar bu adamı. Oo! Parmağı. Hayır, parmağı düşürdü. Ulan dikkat et, tekrar balık yedi bir de parmağını. Aa, geldi tekrar. Tekrar geldi. Abi parmağı yok. Parmağında balık yedi bir de. Kurtaramaz da. Bunun karısı nasıl açıklayacak? Of. Bu iş düşünümden daha da sardı. Ah! Ama evet, geldiklerine pişman ediyor. Balık tutacak. Evet, tatilini mahvettiler ama. Parmağı koptu. Abi bunu karısı nasıl açıklayacak? Bu siyahi eleman kim? Bu siyahi eleman büyük ihtimal yani küçüklüğünde gördüğü bir tane arkadaş vardı ya, burada kasabada tanıştı. O büyük ihtimal. Bir parmak kopuk ama. Aklınıza bulunsun bu. No trade route used since the bootlegging days. Ha. I think Dad took us there for our one and only family vacation. Oo, bundan kaynaklıymış. Yani burada aslında görev varmış, onun için babası buraya getirmiş zamanında. Yani burası aslında bir görev, burası aslında sıkıntılı bir mekanmış, o yüzden. Evet. Bir şebeke mekanıymış burası. Aa, bu yüzdenmiş demek ki. Dad is eventually going to grace us with his presence, or? Babalarını görünce Among other things, but yaptığım şeyler varmış. Annesi acaba ne yapıyor? Sen, bence annesi kesinlikle bir suikastçıydı. Put up much of a fight? Evet, çok fazla direndi. What was that? Evet. Adam dişlerimi kırdı. What the fuck are you talking about? Evet, yanlış kişiye bulaştılar. Okay, I don't think he's just some tourist. Evet, bu turist değil. Ya turist tabii ki de buraya turist olarak geldi ama along with other things. Başka şeylerin yanında. I've got a problem. Your own made drugs, guns, viruses and worse come down from Yine bu adamı aradık. Kıçımı bir belaya bulaştım diyor. Where does Dina. O adamla tanıştı. Landina. Ha yok, tanışmamış. Bir bayan. If you disrupt their situations any further. Yani sadist bir toplulukmuş Landina'nın topluluğu. Belli. Evet. I knew nothing. Aa, yani bu kadar çok kendisine kaybettirdiği için kendi çalışanını da öldürüyor. Aa, kulaklığı yüzünden hile yapıyorlarmış da. You're on your own, Hutch. Yani bu işe sana yardım edemem diyor. No witnesses. Burn it down. Oha, herkes öldürecek. Bu adamı da biliyorum bu arada. Bu adam da John Wick'te oynuyordu bu arada. John Wick'te oynuyordu. Yani iyi bir dövüşçü. Bu adamla kesin kapışacağız gibi geliyor. Bu adam da işi bırakmaya çalışıyor. Kendi ailesine belki dönmek çalışıyor. I can count. İyi, bu adamın da borcu varmış. Herkesin birbirine borcu var. You know. We'll see.
Kapattı. Benimle işim bitemez diyor. Bu adam da ironik kısmı işte. Bu adam da aslında kendi çocuğuyla vakit geçirmek istiyor. İşini bırakmaya çalışıyor. Ve bizim Hutch da işini bırakmaya çalışıyor. Kendi ailesiyle vakit geçirmeye çalışıyor. Ama ikisi de beceremiyorlar. Take something that really matters to him. Oo. Şerif yani aslında büyük patrona oynuyor ve bu biraz sıkıntı. Kendisi için değerli bir şey al diyor ve büyük ihtimal oğlunu alacak. Baba burada değil şu an. Dikkatli olun, hazırlıklı olun. Kadın da anladı yani. Belki başları belada olabilir. Heh, tamam. Dede burada. You talk to Hutch? Talk later. Gotta move. Evet, bir sıkıntılar var yani. Gitmeliyiz buradan diyor. Güzel. Babasını kullanarak ailesini güvene almaya çalışacak. Olaylar çünkü karıştı. Keep everything room temp. Girip de olayları düzeltmem lazım. Şu an sıradan bir tatil artık geçiremeyeceğimizi anladık. Konuşup da anlaşmaya çalışacak. Is the special thing the boss lady asked for. Aa, oğlunu kaçırmış. That I said it was a pleasure to be of service. Oo, patronun oğlunu almış. You understand? Evet, dediğimiz gibi. Aha, geldi. Arkada geliyoruz. Bizim adam geldi. Hey, fellas. Fuck, how did you get in here? Normal konuşacaktı hani, ne oldu? Arkada da patlayıcılar var. I'm guessing this is all hers. Evet, hepsi Landina'nın. I want a break. A break. Evet, peşimi bırakın. In the fucking ER. There's no way you were just some family man. Evet, bunu biliyoruz. De-escalate? Fuck you. Seninle tansiyon düşüklüğü gibi bir şey yok Or diye. you showed. Aa, birisinin başının tehlikede olduğunu anladı. Evet. Ne yapacaksın? Dışarı çıkıyor bence harekete geçecek. Seyirci kalmayacak. Seyirci kalmayacak. Güzel. Tamam. Çekip gidebilirdi yani. Sorunsuz. Bu kasabayı terk edebilirdi ama gitmeyecek. Duracak. Ya da arkaya gidiyor. Ya aynen durdu. Fransızını duyduk. Geri gidiyor. Ah. Geldiği gibi tekrar gidiyor. Fucking nerve. I told you to get the fuck out. Göstermeyecekler mi bir de? Bu herif kim ya? Görevler kaçıyorlar. Kapıyı açma, kapıyı kapat. Kapıyı kapat çocuğun. Of. Nasıl vurdu? Yani nasıl sekti? Hayır. Testereye doğru sürüklüyor. Elektrik testereye doğru sürüklüyor. Ah. Setmesi çok kötü olacak. Okey. En azından bize göstermediler. Bu bile kafi. O Şerif nerede? Şerif hala hayatta. Okey. Hayır, yanacak ortalık. Vur gitsin. Ortalığı yakacak. Yine para yakma olayı. Yine birilerine borçlanacağız belli. Aynı hatayı ikinciye yapıyor. Patlayıcılar da vardı. İlerle. Evet. Of, para yağıyor. Cash, the chemicals, the biocase, Evet. all of it, and got away with Wyatt's son. Görüntüsü de var. A tourist on a fucking vacation. Turist olmadığını anlamanız lazım. Yani. Sheriff. Şerif hala hayatta ve arıyor. I guess soldiers, can you bring with you? Asker getirin diyor. Bu adam için. Kadın bizzat kendisi geliyor intikam için. Dad, Sammy. where were you? Adam kanlı her yeri. Max. Güzel.
Olan bunca şeyden sonra artık o kız muhabbeti küçük geliyor tabii. I would love to stay, but I still got some heavy lifting to do. Daha çok iş var. You're right about that. Kadın da bekliyor böyle konuşmayı. Bir yüzünü yıkasaydın abicim. Broke the promise. Yani Have control over this. I'm just realizing that. kendini kontrol edemiyorsun. O çocuk kurtarmakta haklıydı ama o para yakma olayı ya onda da aslında haklıydı. Belki de ilk başta sadece o market kavgasına başlamasaydı hiçbir şey böyle olmayacaktı ama yine ben şu zamana kadar yaptığı her şey sonuçta kötü adamlara zarar vermek. O kez ama aile hayatına beraberine götüremiyor tabii. Normal bir şekilde. So go fix that shit. İyi okey. Bu aslında daha iyi. Düşünden daha iyi bitti. İşleri yoluna koy sonra gel diyor. Son, you're a dead man. He's totally safe with the people. Oğlu nerede peki? Buraya getirmedin mi? Safe from Mandina. Ha, Lendina'dan güvende diyor. Want Evet, bir anlaşma yapmak istiyor. Lendina'ya karşı beraber çalışalım diyor. Diyecek. Umarım. exploded. You burned all of it? Hepsini yaktı. Saved your son. She's pure fucking evil, man. Yani durdurulması lazım o kadının. Lendina'nın durdurulması lazım. Medina has run this thing. 7-2. Aslında bu dövmeyi şimdi anladım. Yani kötü bir eli, pokerde kötü bir eli aslında 7-2. Yani kötü kaçan anlamına da geliyor aslında. O dövmesi biraz da. En azından öyle bir çağrışım yaptım. What would she do if she found out you burned her? Yani biraz bu adama kendisi gibi şey yapıyor. Okay, what would she do? Kendisi gibi bakıyor ki bağ kurabiliyor en azından. Anlayabiliyor. She's absolutely batshit crazy. Vicious. Yani anlaşamayız diyor. Öldürmemiz lazım diyor. Evet, orada cidden orada getirmiş. Yani paralı askerler belli yani. Güzel silahımız var ama. Works. Hiç yoktan iyidir. I wouldn't. Çalışıyor. Güzel. Now we lead a... God, I'm so sorry, folks, but it's gotta be made safe. Parkta savaş olacak. You're gonna get a Güzel, burada Randina'nın işini bitirirsek ama sorun çözülecek. Must be hard. Harry? Harry arkadaşı gelmiş. Much smaller than I remember, man. Oh man, İyi, destek ekibi. this is my brother Harry. Wyatt Martin. Kardeşi mi? What are Okey. you doing here? İyi, baba da yardım ediyor. Ekibi var yani. Ailesiyle evet bir konuşmada. Köpeği de kurtaracak. Güzel, bayağı bir savaş yeri hazırlıyorlar aslında. Bütün parkı savaş alanına çeviriyorlar. Her yerde patlayıcılar görüyoruz. Ve bu bayağı nasıl diyeyim, eski tren patlayıcısı falan bile var yani. Bina patlatmak için kullanılan dinamit, mayın, her şey var. Okey. It's hot dogs and s'mores. That's probably why I'm a vegan. Neticede güvendeydiniz. You mean like how you worry about Brady? Yeah. I want him to be. Yani kendi oğlunun böyle kendisi gibi olmasını istemiyor. Kendisinden daha iyi birisi olmasını istiyor. Ve evet, vakit geldi. Geliyorlar. Dede de nasıl heyecanlı bu arada. Yani tekrar olayları böyle kendisini genç gibi hissediyordur eminim. Tekrar bu eski maceraları yaşamak. Savaş gürültü. in the water park. Saw the cabin. We think his family's there. Scorched earth. Of, ailesine de adam gönderiyor. Ayrı. Put chocolate inside. Ama ailesini koruyamazlar. Bence ne olacak biliyor musun? Ailesini kadın koruyacak. Anne koruyacak burayı. Yes, I did. Ve evet, silahı da var. Harika. You got this, Brady? Evet. Kadın da yardım etmeye gidiyor. Silah alacak, yardım etmeye gidiyor. No, it's fine. It's not even. Ayı av tüfeği. Güzel, tam ihtiyacımız olan şey. Şerif yine burada. Walk in front of me back to the car. Böyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Neden bu adam konuşmayı gönderdiler ki bu arada? Ben büyük ihtimalle zaten bu Lendina kadını bu Şerif'i öldüreceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü işleri batırdı ya.
Kendi çalışanın neler yaptığını gördük. Bu şerifi bunun için öldüreceğini düşünüyorum açıkçası ama. Copy that. Evet, Şerif'i de öldüreceğini düşünüyordum, öldürdüler de. Şimdi olan yani bu adam kendisini hep böyle büyük birisi olarak görüyordu ama böyle bir şey yok yani. Patlayıcılar hazır. Sahte bir kukla. Evet. Geliyor. Of. Yani Luna Park'ın bütün avantajlarını kullanacağız gibi. Güzel bak, yan tarafı nasıl tabancayla temizliyor. Hazır. Evet, bunun şaşırtmacı olduğunu biliyoruz. Ama yakında bir yerde olduğunu anlamış olmaları lazım. Oh, patlayıcılar dolu. Bir sürü patlayıcı olması iyi bu arada. Yani nasıl kullanıyoruz? Ben daha çok ama ailenin kabininde durumlar nasıl şu an onu merak ediyorum. Top havuzunda mayın mı? Of. Okey. Evet, daha gelen var. Aa, köpek uyardı, güzel valla. Tamam, artık bizim köpeğim. Oha, birisine saldırdı köpek bir de. Sesini duyduk. Birisine saldırdı. Aa, vuruldu. Light vuruldu. Ama yandan sonuçta da yine... Oo. Eski numara, Vietnam numara taktikleri. Aa, su parkından kaymaca, evet. Adam da arkasına atlıyor. Oo. Oh. Bu bekle, ilginçmiş. Ah, bütün bağırsakları falan döküldü. Oha, makineli tüfek bile varmış. Savaşa hazırlanmış resmen. Dwight'ın babası. Demek ki öyle Landy'yle öyle savaşa hazırlandı ama bu kadar makineli tüfek falan, bu kadar patlayıcı. Önüne... Hani baban durumun nasıl? Kendi çaresine bakarsan şu an kendi düşün. Ah, sana vuruldu. Aha, çocuklar için geliyorlar. Kadın buranın icabına bakar gibi. Bak, dediğim gibi kadın eski suikastçı kesin. Annemiz eski suikastçı. Şimdi olaylarını gösterecek. Harry'i görüyoruz. Ninja. Bu beyaz kafalı adamla bir dövüş mücadelesi göreceğimizi biliyordum. Çünkü bu adamı John Wick'te de görmüştük. Bu adam iyi bir dövüşçü. Yani iyi bir stun aktörü. Oha, eve kadar girmişler. Bu bayağı sıkıntı bu arada. Çocuk silahlı bir paralı askerle mücadele ediyor şu an. Çıplak elle. Okey. Bu biraz fazla kirli oldu. Tamam abicim, çocuklara bak, aileye bak. Aa, evet. Öldürmeyecek. Bıçağı da katanayı da saklıyor. Evet, biz de omuzundan, Haç da omuzundan vuruldu. Baba nerede onu da bilmiyoruz. Ama anne yardıma geliyor. Anne tam çocukları korumak için durmamış. Ben çocukları korumak için belki bir tepe çıkar, oradan sniper gibi vurur diye bakıyordum o ayı tüfeğiyle. Ama anne buraya yardıma geliyor. Who sent you? Nobody. Nobody. Family. Make it. But you know, I'm just like that. Evet, yani sadist bir kadınım diyor. Ah, iyi dövüşçülere yakalandık. Yardıma ihtiyacı var belli. Baba hayatta ama. Dedemiz hayatta. Ama ben daha çok anneden yardım bekliyorum. You are a nobody. And Ve cidden nobody'yiz. Kimse. Hiç kimse. Evet. Anne geldi. Ya, yok. Right. Ulan vallahi korkuttu. Sapladı mı üzerine? O göğsünden bıçaklandı. Çok kötü.
Annesi geldi, evet. Ayı Stüfe'yi. Who are you? Mrs. Nobody. Bayan Nobody. I'm his better half. Daha iyi haliyim diyor. Daha iyi yarısıyım. Gözüne gelecek. Hayır. Aha, telsizden son konuşmasını yaptı. Daha fazla adam varmış. Look for the mama bear. Hayır ama birileri geliyor. Daha birileri gelecek sanırsam. Kill her dedi telsizden. Evet, geliyorlar. İyi dedi, bir şeyler ayarlamış. Suya girin. Suya girin. Sadist kadın ölürken bile, cırcır yanarken bile hala gülüyordu. Güzel bir tatil geçiriyorsunuzdur umarım. Are they gonna be okay? Yeah. The Mansell's vacation. Mansell'ların tatilleri böyle olur. Fotoğraf çekiyor kız. Aile tatili. En azından ama ailesiyle vakit geçirdi ya. Bundan bile eminim sonunda mutlu olacaklar. We're not gonna ask again. Who are you guys? Şimdi o esas sorgu aşamasına geldik. Geri döndük. Köpekle beraber. Başladığımız yer. We're married. Biz evliyiz. İlk filmde de böyle bir şey mi olmuş? Telefon gelmişse sanki birisi hayatlarını kurtarmıştı gibisinden. Parties all over. This is like a war zone. Bırakın gitsinler haberi geliyor. Yes, sir. I hear you. Çok iyi bir aura bu arada. Yes. Bir telefon geliyor ve sizin sadece gitmenizi emrediliyor. Bunu resetten sonra. You're free to go. Get the keys. Köpek bile elini masaya koydu. Yeah. We need a vacation. Bir tatile çıkmalıyız. Evet, bu tam böyle bir tatil değildi gibi sanki. And we came back in one piece. Parmağı tek parça değil pek. Almost neredeyse. İyi, bir sürü fotoğraf da çekilmişler. Yani Mail ailesi değil mi? Mail ailesinin de tatili böyle olur. Memnunlar bir de, yani işler düzeldi gibi. Daha iyi. Bir suikastçının zaten tatil herhalde böyle olur tahminimizce. Düşünüyorum ne diyebilirim diye. Filmde çok böyle özgün, böyle çok böyle ulan bu çok iyi gibisinden böyle diyebileceğim bir şey yoktu. Fakat burada bizi 1 saat 20 dakika çok uzun da tutmamaları bence güzel olmuş. Çok da uzun tutmamışlar. Bizi oturttu seyrettirdi yine. Yani bu da aslında bir şey bu zamanların film için. Yani şu zamanlar dediğim en azından 2010'dan 2015'ten sonra, özellikle ya da pandemiden sonra falan böyle hızlı böyle film yapalım ki çok fazla film üretelim, insanlara içeri çıksın, insanlar zaten her şeyi seyrediyor artık kıvamına geldi ya. O tarz bir filmdi açıkçası. Pandemiden sonra şöyle bir şey oluştu. İnsanlar zaten evlerinde bayağı çok fazla vakit geçirdiler. Onun için evlerinde çok fazla vakit geçirecekleri için ya da geçirdikleri için önlerine ne koysak seyredecekler diye film sektöründe ortam oluştu. Ve onun için film firmaları böyle güzel bir, çok bütçeli, çok güzel bir film çıkartmak yerine hızlı bir sürü filmler çıkartalım kıvamına geldiler. Ve bu da aslında o tarz bir film olduğunu belli ediyor kendine. Yani çok uzun da değil. Zaten uzun olmaması aslında iyi olmuş. Yani eski önceki filmlerin tamamıyla kopyası gibi bir şey olmuş yani. Bu suikastçilik mevzusu, testere dövüş sahnesi, bu patlayıcılar falan böyle aslında hepsi başka filmlerde gördüğümüz detaylar. Bunun için çok özgün bir film diyemem. Çok iyi bir film de diyemem. Ve oyunculuklar da, yani ben aslında oyunculukları da sevmedim ya. Yani şöyle hiçbir karakter böyle tam anlamıyla bağlanamadım ya. Ya tabii ki de burada 1 saat 20 dakikada falan hangi karaktere düzgün bağlanacaksın da hangi karakteri alacak da seni o film seyrettirmeye heveslendirecek de Hutch karakteri bir ikonik olduğu için işte ilk filmden de kalma. İkinci filmde bizi seyrettirdi.
Ya çok kötü bir şey de demek istemem. Film tabii ki de yani aşırı kötü bir film de demeyeyim ama iyi bir film de değildi. Ya neden böyle diyorum açıkçası? Böyle dövüş filmleri çok severim açıkçası. Fakat film sektörünün bu gittiği aşamayı artık canımı sıkmaya başladı. Ya çünkü dediğim gibi sürekli hızlı film çıkartıyorlar ama film kalitesi belli bir standartta tutmaya çalışıyorlar sadece. Amaçları bu oluyor. Belli bir standartta kalsın istiyorlar. Ama böyle bir risk yok. Yeni bir orijinal bir şey, girişeli bir şey yok. Yeni bir atımlı yapalım ya da efsane bir epik bir hikaye sunalım gibi bir şey yok. Bu eksikler benim gözüme battı. Yani film eskiden sanat gözüyle bakılıyordu. Sanki bu artık sanat değil de böyle para kazanmak için yapılmış bir şey gibi. Zaten öyle de tabii ki de. Ama yani para kazanmak keşke ikinci aşamada kalsa, birinci aşama bizim burada sanatımız olsa. Ben filmi çünkü film benim için bir sanat eseridir. Filme sanat gözüyle bakarım. Bu filme girerken de böyle bir şey beklemiyordum. Fakat çok epik bir film göreceğimi falan zaten düşünmüyordum. Hikayenin gidişi bile yani benim baştan hoşuna gitmedi diyebilirim ya. Çünkü konu suikastçının ailesiyle beraber su parkına gitmesi. Orada kötü adamlarla kötü bir aslında organizasyona takılması. Yani biraz şey gibi, yan hikaye gibi yani. Mesela bu film hiç olmasa sadece birinci film serisi, yani üçüncü filmde çıksa desek atıyorum. Birden 3'e giderek gelsen hiçbir sıkıntı olmayacak. İkinci filmi seyretmesek de hiçbir sorun olmayacak gibi. Hiçbir şey katkısı olmadı. Yani şunun için diyorum çünkü üçüncü filmde büyük ihtimal gelecek ve üçüncü filmde getirecekler parası almak için gibi geliyor bana. Üçüncü filmde gelince ikinci filmi hiç seyretmeseniz bile üçüncü filme direkt atlayabilirsiniz gibi bir kıvam oluşacak. Kafamda bir yapı kurdu gibi geliyor bu. Keşke daha neyi iyi yapabilirler diye düşünüyorum bir taraftan. Yani biraz da aslında aile filmi gibi yapmak istemişler. Onun için böyle çok karanlık bir sona da gitmeye çalışmamışlar, anlıyoruz ama ya bence biraz cesaret edip de bir adım böyle atıp da daha duygusal ya da daha karanlık bir sona gitselerdi. Aile filmi olması için böyle mutlu son yapalım, bütün kitleye hitap etsin, bütün hem gençlere hitap etsin falan diye düşünülüyor tabii ki de bu tarz filmler için. Ve devam filmi de oluşturmak istedikleri için böyle yapıyorlar. Benim bu dediğim nokta büyük ihtimal 3. ya da 4. filmde gelecek, yani bir sonraki devam filmi olacağını düşünüyorum. Bu filmde son noktayı koymayacaklardır eminim. Ve böyle daha karanlık ya da nasıl birilerini kaybedeceğimiz bir sona gitmek bir sonraki filmlerde gelecek gibi. Bu iyice para sağma işine giriyor ya. Yani cidden bu beni yarıyor. Filmlerde İlk film mesela bu yüzden benim çok hoşuma gitti. Farklı konseptler içerse de böyle para sağlamak için yapılmış filmler beni artık yormaya başladı ya. Böyle biraz o eski günler hiçbir zaman dönemeyecekmişiz gibi geliyor. Yani çünkü son zamanlarda seyrettiğim şu filmlere bakıyorum. Son zamanlarda seyrettiğim, en azından son 5 yılda seyrettiğim, 5 yılda çıkan filmlerin hepsi yeni bir şey, yeni bir adım atmakta, yeni daha cesur bir senaryo yazmakta çekinen filmler gibi geliyor. Yani bütün filmler sanki yazarın kendi hayal dünyasından değil de şöyle bir tutan bir hikaye var, şöyle tutan bir olay var, şöyle tutan böyle suikastçılık teması falan var. Bu temaya alalım yani. Önceki filmlerde, başka filmlerde bunlar kullanılmış. Bunları alalım, birleştirelim, para kazanalım falan kafasında oluşturuyor gibi geliyor bu filmler. Bu da beni cidden yoruyor artık. Ve cidden üzüyor geleceğe karşı. Çünkü aynen son 5 yılda böyle orijinal film neredeyse hiç görmedim gibi. Çok az. 50'deki parmak sayısını geçmez. Böyle korkusuzca yazılan yeni orijinal metin, orijinal hikayeler. Film dediğin öyle bir sahnesi olacak yani. Seni böyle vuracak. Yani bir yerden yakalayacak seni ve böyle hayatın boyunca o sahne arada böyle kafana canlanacağı gibi lan diyeceksin çok iyi filmdi falan gibisinden düşüneceksin. Mesela atıyorum Gran Torino. Mesela Gran Torino'daki sondaki final ya da Million Dollars Baby. Tabii ki de bunlar çok böyle efsane filmler. Million Dollars Baby'deki final sahnesi falan böyle. Öyle bir sahne, cesur bir adım atma çabasına girmiyor bile yeni filmler maalesef. Ben o tarz bir şey istiyorum yani. Yazarlar ya da direktörler bu filmleri oluştururken hiç öyle bir çabaya girmiyorlar. Böyle efsane, epik, izleyicide epik bir şey bıraktıralım, efsane bir sahne bıraktıralım. Ya hiç unutmayacağı bir şey bıraktıralım ki film dünyasında bir katkımız olsun, bir etkimiz olsun, damgamızı vuralım gibisinden bir hevesleri de yok yani. Sadece biz paramızı kazanalım, ünlü karakterleri, ünlü insanları topladık falan böyle tutan bir senaryoyu da aldık. Tam buradan iyi para kazanırız kafasında geliyor sanki bütün yazarlar bana son zamanlarda. Bu beni üzüyor. Ama tabii ki de yani filmde çok kötülemek istemiyorum. Çünkü yani burada bizi aslında 2 saat seyrettirdi film bize. 2 saat ben bu filmi seyrettiysem demek ki yani çok kötü bir film de değil yani. Çünkü ne filmler vardır, burada başına 10 dakika bile oturup da seyredemezsin. 2 saat boyunca bizi seyrettirdiyse demek ki iyi bir şey, iyi bir senaryosu var. Yani tutan bir formül sonuçta yani. Onun için tabii ki 2 saat ama o da şeyden geliyor, dediğim gibi tutan bir formül olduğu için işte yine illaki insanları seyrettirecek. Buradan geliyor. Senaristler de bu yüzden bu formülü kullanmaya devam ediyorlar. Ama yani cesur bir adım yok hiç sanki yani bu filmlerde. Bu beni üzüyor. Biraz içime döktüm aslında, biraz yani kötü hissettiğim film gecene karşı düşündüğüm kötü duyguları, umutsuzluğumu
biraz dile getirdim sizler için de. Keşke bu filmde kusmasaydım. Bunun için ayrı bir video falan yapsaydım. Çünkü bu sadece bu film odaklı bir şey gibi gözükecek bu sefer. Ama böyle bir şey değil. Kesinlikle sadece bu film odaklı değil. Ben bir genelleme yaptım burada aslında. Sadece bu film özelinde değil. Son yıllarda çıkan bütün filmler içerisinde, son yıllarda çıkan filmlerin çoğunluğu için söyledim ben bu durumu. Yoksa bu filmde bence yani iyi bir film demeyeyim ama iyi bir film, iyi ile idare eder bir film arasındaydı. Sonuçta tam bir formül, kadro güzel. Yani büyük 2-3 isim var. Güzel patlamalar falan, böyle biraz bütçeler ayrılmış bir film belli. Senaristlerin sanki çok korkak davrandığı bir film gibi geliyor bu bana ya. Çok korkak davrandığı. Yani hiç böyle bir cesur bir şeye adım atalım da bir etki bırakalım gibisinden hiç bir kıvam yok gibi geliyor. Tamam, daha uzatmayayım. Evet, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka filmlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.